Her şey Çin'in ekonomik gücü ile Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmesiyle başladı. Ürettikleri elektronik cihazlar ile ABD elektronik ürün üreten firmaların çok daha ilerisinde satış yapmasını başarıyordu. Çin devleti ürettikleri Huawei markası olan firmayla dünya devi olan ABD hükümetinin Apple cihazlarını geçmeye başarmış, pazardaki payını en üst seviyelere taşımıştı. Bir süre bu durumu izleyip analiz eden ABD hükümeti gün geçtikçe pazardaki payını iyice kaybetmeye ve Çin markasının eline geçmesini sadece izleyebiliyordu. İnsanların da kaliteli, uygun fiyatlı olan bu ürünlere ulaşması oldukça kolay olduğundan Apple'dan daha kaliteli teknolojik ürünlere ulaşması ve yarı yarıya fiyatına denilecek kadar uygun olmasından dolayı tüketici tarafı Huawei cihazları almayı daha cazip görüyordu. Fakat ekonomik olarak zora girmeye başlayan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bir an önce bu gidişata bir dur demeli ve kendi ürünlerini satışının daha da yükselmesine başlamalıydı. Yapılan toplantılarda bir ABD firması olan Google'ın artık Huawei cihazlara olan desteği kesme kararı çıkmıştı. Bunu öğrenen Huawei firması ne yapacağını düşünmeye başlamıştı. Yapılan müzakere sonucunda olumlu sonuç alamayan firma satışları düşmeye başlamıştı. Fakat bu çalkantılı dönem fazla sürmedi. Yapılan ambargoya karşısında insanlar Huawei tarafında destekçi olmaya devam etmişler. Satış oranını eskisi gibi olmasa da yine hatırı sayılır rakamlarda tutmayı başarmışlardı. Ama yine Çin durmuyordu. Çin'in dünya üzerinde satış rekorları süren elektronik mağazaları satış rekorları kırmaya ve cirolarına ciro katmaya devam ediyorlardı. Amerika Birleşik Devleti üretip satılan ürünlerin satılmaması, dünyaya Çin'den dağıtım yapılması, ABD hükümetine yine acil toplantı yapmasına sebep olmuştu. Bu sefer olay sadece yazılım desteği vermemek değildi veya farklı yaptırımlar hiç değildi. Bu sefer devreye Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli yöneticileri girmişti ve dünya için çok kötü bir salgını çıkarıp ekonomileri düzelmeye çalışacaklardı. Plan, Çin'de patlak veren bir salgın hastalık olan Covid-19'u Çin'de bir yarasadan insana geçti diye duyurup oradan elektronik ortamdaki alışverişleri durdurmaktı. Alternatif rotalara yönelecek olan tüketiciler Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı sitelere yönelecekti. Planlarını uygulamak için CIA ajanları devreye sokuldu ve Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir laboratuvardan virüsü bilerek ve isteyerek saldılar. Yani Çinliler uzun süredir yarasa çorbası içiyordu ama hiçbir şey olmuyordu. Da ekonomik savaşlar başlayınca mı oldu? Bir düşünün derim size. Bilerek salınan salgın insanları etkisi altına almaya başlamış ve gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyordu. Hastalanan insanlar hastaneye grip benzeri rahatsızlıklar ile gidiyordu. Ama konu çok başkaydı. Bir doktor araştırmaları sonucunda bulunan bulaşıcı bir virüs olduğunu yetkilileri uyarmış ama Çin devleti konuyu o kadar dikkate almaması sonucunda virüs hızla Çin'i etkisi altına almayı başarmıştı. Sokak ortasında aniden düşüp ölen insanlar ile kaynamaya başlamıştı. Etraf basına yansıması sonucunda Çin giriş çıkışları durdurmuş, insanları evlerine kitlemeye başlamış, sokaklarda hiçbir insan kalmamıştı. Kendi çabalarıyla hastalığa çare arayan Çin, salgını kontrol altına alamayıp tüm Avrupa'ya yayılmıştı. Virüs, devletler katı kurallar almaya başlamıştı. Çok hızlı şekilde dünyada girmediği hiçbir yer kalmayan virüs, dünyada pandemiye yol açmıştı. Çin'deki ekonomik olarak çöküşe geçmesi ile sanılan
virüsün arkasında sadece Çin'i yok etmek değil, tüm dünyayı dize getirme planlarını devreye sokan ABD hükümetinin gizli devleti istediğine ulaşmış, ABD ortak olan Alman aşı firması üzerinden aşı üretmeye başlamış ve aşılar üzerinden ekonomik olarak güçlenerek tüm dünyayı kendisine bağımlı hale getirmeyi başarmıştı. Avrupa'nın belirli kısımlarına destek amaçlı ABD askerleri yerleştirilmiş, yüzlerinde maske olmadığı fark edilince o dönemin başkanı onların bağışıklığı var diyerek kendilerini ifşa etmiştir. O dönem hiçbir yerde aşı yokken nasıl bağışıklık sağlamış olabilirlerdi sizce? Çin'in ve dünyadaki tüm ekonomileri çok kötü durumda olmasını başaran ABD'nin planları istedikleri şekilde sürmeye devam ediyordu. Korku salmayı başarmışlardı. Tam Covid-19 aşısı bulundu, ekonomik olarak canlanacak dediğimizde başka varyantlar şeklinde yine karşımıza sürdüler. Ve şu an Delta varyantı tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Her gün hastalığa binlerce insan yakalanıyor ve binlerce insan ölüyordu. İnsanlar artık iyice sıkılmış, aşı karşıtı eylemlere başlamışlardı ve hükümet yetkilileri ile karşı karşıya gelmişlerdi. İstedikleri plan tıkır tıkır işliyordu. Hem Çin'i durdurup bununla birlikte tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir çöküşe sokmuşlar ve aşı üreterek de kasalarını doldurmayı başarmışlardı. Ama bunların aklındaki olan daha yeni başlıyordu. Tek dünya hükümetini kurmak, yavaş yavaş emin adımlarla istediklerini alacakları güne kadar bekliyorlardı. Bunu yapmaları için ise virüslerin varyantları ve gen düzümlerini bahane ederek ortaya çıkaracakları bir zombi virüsü için hazırlıklar yapıyorlardı. O gün geldiğinde dünyada sevdiğiniz kimse kalmayacak ve çıkan yıkımdan sonra geriye kalan insanları Fene kampına toplayıp yeryüzünde bulunan zombileri katledip kamplarda bulunan insanlar ile tek dünya devletini kurmaya hazırlanacaklardır. Farkında mısınız? Her şey birbiriyle bağlantılı. Ekonomik olaylar, virüsler, önceden hazırlanan kamplardan belli ve yavaş yavaş emin adımlarla çizdikleri yolda ilerliyor. Önemli olan o gün geldiğinde ne yapacak olduğumuz. Hazırlanmamız ve ne zaman olacağı belli olmayan ama çok yakında olacak gibi hissettiğim bu yıkıma hazır olmanız lazım. Siz olsanız böyle bir durumda ne yapardınız? Yorumlarda anlatabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.